Gece gökyüzüne bakmak, yıldızların ihtişamına kapılıp hayaller kurmak güzeldir. Kozmos'u anlatan yüzlerce film çekildi. Yine aynı konuyu ele alan yüzlerce kitap yazıldı. Ama gerçekte kozmos, onların anlattığı gibi misafirperver bir yer değil. O, karanlık, ürkütücü ve bilinmezlerle dolu. Çok uzaklarda lav püskürten yanardağlar, buzla kaplı dağlar, ölümcül gazlarla dolu yerler ve sizi bir kemik yığına çevirecek çok güçlü fırtınalar var. Venüs'ün atmosferi aktif bir volkanın yüzeyinden bile daha sıcak. Kalın atmosferi dünyadakinden çok daha farklı. Bu atmosfer gezegeni adeta kavurdu ve çorak bir araziye dönüştürdü. Burası aşırı sıcak ve aynı zamanda zehirli gazlarla dolu. Hatta o kadar sıcak ki bir kurşunu bile kolayca eritebilir. O yüzden Venüs için yüzey sıcaklığı en yüksek gezegen diyoruz. 460 santigrat derece. Neptün. O, Güneş'ten çok uzakta. Aralarında 4,5 milyar kilometre var. Kendi etrafındaki tek bir tur dönüşü 165 yıl sürüyor. Bu buz devi saatte 2000 kilometreye aşan rüzgarlara sahip. Bu rüzgarların bir eşi daha yok. En güçlüsü bu gezegende. Bu hız her insanı öldürür. Atmosferdeki buzsa burasını yaşanmaz kılmaya yetiyor. Çünkü Neptün'ün en üst katmanları eksi 218 dereceye kadar düşüyor. Bu da onu Güneş sistemindeki en soğuk yerlerden biri yapıyor. Merkezi ise 5000 derece. Atmosferinde %80 hidrojen ve %19 helyum var. Jüpiter, Güneş sistemindeki en müthiş çekim gücüne sahip gezegendir. Bu ihtişamlı güce maruz kalırsanız anında ezilirsiniz. Jüpiter'de elektrik iletkenliği çok yüksek olan bölgeler vardır. Bu bölgelerdeki elektrik akımı Jüpiter'in kendi çevresindeki hızlı dönüşün etkisiyle güçlü bir manyetik alan oluşturur. Bu alan etkisiyle Jüpiter dev bir manyetosfere sahiptir. Jüpiter'in içerisine 1400 tane dünya rahatlıkla sığabiliyor. Robert Hooke tarafından keşfedilen Jüpiter'deki bu büyük kırmızı leke dünyanın 4 katı. Aslında bu kırmızı şey antisiklonik bir fırtına ve en az 340 yıldır devam ediyor. Eğer hedefiniz Jüpiter'se içeriye doğru patlamayı, acımasız fırtınalar tarafından yok edilmeyi ve elektriğe maruz kalmayı göze almalısınız. Satürn halkaları gerçekten etkileyici. Onları izlemek güzel. İnsanı başka diyarlara götürüyorlar. Satürn saatte yaklaşık 1700 kilometreye varan rüzgarlara sahip. Hidrojen ve helyumdan oluşan bu gaz devine yerleşmeyi planlıyorsanız endişelenmeyin. Zaten daha yerleşemeden rüzgarlar sizi parçalara ayıracaktır. İsmi Io, Jüpiter'in doğal uydusu. Onun en ayırt edici özelliği çıkardığı sesler. Güneş sistemindeki en sesli şey o. Çünkü erimiş lavlarla kaplı ve Güneş sistemindeki en aktif volkanlara sahip yer. Yüzeyinde erimiş haldeki lavlardan oluşan göller var. Bu yüzden yüzeyinin çoğu sıvı. Bu volkanik cehennemin ayrıca erimiş kükürt gölleri, yoğun radyasyonları ve büyük elektrik akımları da mevcuttur. Uyduların uyduları olabilir ama onun yok, bir halkası da yok. Buradaki volkanlar o kadar güçlü ki dünyadaki büyük teleskoplarla görülebiliyorlar. Burada bildiğimiz bir hayat yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. NASA buranın bir pizzaya benzediğini söylese de aslında daha çok lavlardan yapılmış nükleer bir bomba gibi duruyor. Heliosfer adındaki bu manyetik kabarcık Güneş sistemini çevreler. Heliosferin neredeyse tüm maddesi Güneş'ten yayılır. Güneş'in koronası öyle sıcaktır ki parçacıkların hareket hızı dışa doğru 300'den 800 kilometreye kadar çıkabilir. Termination Shock, Güneş rüzgarının uzaydan gelen etkilerle yavaşlamaya başladığı alan. Fakat aniden yavaşlamaya başladığı alan. Heliosfere gitmek için buradan geçmelisiniz. Buraya ulaşmadan önce de saniyede 750 kilometreye varan hızlara sahip güneş rüzgarlarından geçmeniz gerekiyor. Olur da bunları başarırsanız heliosferin içliğinde boğulacak ve donacaksınız.
Neptün uydu konusunda oldukça açgözlü bir gezegen. Şu ana kadar 14 tane uydusu olduğunu keşfettik. Onlardan biri olan Triton eksi 235 derece. Güneş sistemindeki en soğuk yerlerden biri. Ayrıca Güneş sistemindeki volkanik olarak aktif olan 4 noktadan biri. 1989'da burada tektonik ve volkanik etkiler keşfedildi. Triton'daki volkanlar kriyovolkanlardır ve bunlar dünyadaki volkanlara benzer. Ama lav yerine sıvı metan ve gazlı azot fışkırtır. Gazlı azot 8 kilometrelik bir yüksekliğe kadar fışkırabilir. Io bir cehennemse Triton da onun donmuş halidir. Buraya gelmeden önce zaten donmuş olurdunuz. Merkür'ün neredeyse hiç atmosferi yoktur. Burası adeta bir vakum gibi, boğulmamak imkansız. Güneşe bakan tarafı 426 derece. Yani boğulmaya bile vakit olmadan insanı hemen öldürür. Güneşe bakmayan tarafı ise oldukça soğuk, eksi 178 derece. Burası bir fast food restoranı gibi. Vücudunuzu önce dondurur ve sonra kızartır. Görüntüsü ise bir patatesi andırır. Bazı gezegenler güzeldir, bazıları popüler, bazıları ise patates. Aslında mavi gezegende de yani dünyada da şansımız pek yüksek sayılmaz. Hastalıklar, zehirli sular, yoksulluk ve saymaya zamanımızın yetmeyeceği kadar başka birçok öldürücü faktör var. Diğer gezegenler dünyanın yanında solda 0 kalıyor. Diğerleri hemen yok eder. Burası ise daha yavaş bir ölüm sunuyor. Güneşin yüzey sıcaklığı 5778 Kelvin. Dünyanın hacminin 1,3 milyon katına, kütlesinin 333 bin katına sahip. Yanan devasa gaz küresi. Zaten buraya ulaşmamız imkansız. Aslında NASA bazı özel maddelerle sıcaklığı engellemeyi başardı. Bunun bir uzay aracı modelini tasarlamayı bile düşünüyorlardı. Ancak yine de bunu sınamamız için önümüzde çok uzun yıllar var. Güneş katı değil, dev bir gaz topu. O yüzden yakıcı sıcaklık bir insanı anında parçalara ayırır. Ve parçacıklar da güneş rüzgarları tarafından dağıtılır. Plüton, Güneş sisteminin kenarlarında kalmış cüce bir gezegen. Güneşe olan uzaklığı 6 milyar kilometre. Neptün'ün soğuk uydusundan biraz daha sıcak. Eksi 234 derece. Satürn'ün uydularından biri olan Enceladus bir buz tabakasıyla çevrilidir. Bu özelliği sayesinde Güneş sisteminde ışığı en fazla yansıtan gök cisimlerinden biridir. Öğle vakitlerinde yüzeyi eksi 198 dereceye ulaşır. Uzaya saniyede 200 kilogram su buharı, hidrojen ve diğer uçucu maddeler püskürtür. Bilim insanları bu uydunun yüzeyini dev bir okyanusun kapladığını düşünüyor. Bu kulağa hoş gelebilir. Ama buraya ulaştığınızda buz parçaları sizi yok etmese bile saniyede 250 kilogram su püskürttüğü için su buharı ve buz yayan hidrotermal menfezlerle dolu olduğu için bu su buharı sizi uzaya spiral bir şekilde savuracaktır. Titan, Satürn'ün uydusu. Burası oldukça garip bir yer. Mesela dünya dışında yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan ikinci gök cismi. İçinde büyük su kütlelerini andıran okyanus gibi görünen yerler var. Ama onlar aslında metan gazının sıvı hali. Burada çok düşük sıcaklıklar hakim. Donmamak çok zor. Europa, Jüpiter'in uydusu. 3000 kilometre çaplı uydunun yüzeyi buzlarla kaplı. Bu kalın buz tabakasının altında bütün uyduyu kaplayan bir okyanus olduğu düşünülüyor. Yani burada bir yaşam filizlenmiş olabilir. Son yapılan keşiflerde buz katmanlarının altında büyük göletlerin izlerine rastlanılmıştı. Belki de bir gün burada bir hayat belirtisi bulabiliriz. Kuyruklu yıldıza ulaşmanın bilinen bir yolu yok. Güneşten uzaksanız uzayın korkunç boşluğunda donarsınız. Güneşe yakınsanız kuyruklu yıldızın ardından yanan gaz izine yakalanabilir ve bir meşale altında yanıyormuşçasına kavrulabilirsiniz. Bir gezegenin atmosferine girerseniz ya gezegenin kendi dehşeti sizi öldürür ya da yüzeye çarparak ölürsünüz. Şu an mavi gezegenden başka bizi hayatta tutabilecek bir yer yok. Uzay sadece filmlerde ve kitaplarda güzel. Şu an için onun güzel taraflarını bilemiyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.